Herkese merhaba. Yaz mevsimini o sinir bozucu alerjilerin elinden sonsuza dek geri almanızı sağlayacak bu kapsamlı açıklayıcı rehbere hoş geldiniz. Düşünsenize, harika bir yaz sabahına uyanıyorsunuz, pırıl pırıl güneşin tadını çıkarmak istiyorsunuz ama birdenbire vücudunuz size isyan ediyor. İşte bugün yaz aylarını hapşırarak, kaşınarak veya sürekli bir endişe içinde geçirmek yerine kontrolü nasıl kendi elinize alacağınızı konuşacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Açıkçası tam da bu soruyla başlamak istedim çünkü birçoğumuzun yaşadığı o ortak hayal kırıklığını çok iyi biliyoruz. Bütün kış güneşli günlerin, açık hava planlarının hayalini kuruyoruz, değil mi? Ama kapıdan dışarı adım attığınız anda açıklanamayan kaşıntılar, kızarıklıklar veya o aniden bastıran nefes darlığı bütün planlar çöp oluyor. Peki hayalinizdeki yaz tatili gerçekten sizi hasta ediyor olabilir mi? Aslında sorun tatilin kendisinde falan değil. Asıl sorun çevrenizde pusuya yatmış o görünmez tetikleyicilerde. Peki, haritamızda neler var? Bu yaz günü yolculuğumuzda sırasıyla şunlara bakacağız. 1. Yazın gizli tehlikesi, alerjiler. 2. Havadan gelen tehdit, polenler. 3. Arılar ve böcek sokmaları. 4. Güneş ve ter alerjileri. 5. Suya dikkat, soğuk ve klor. Ve son olarak sorunsuz bir tatil için yapmanız gerekenler. Havada uçuşan o minik polenlerden, serinlemek için atladığınız havuza kadar günün her anını mercek altına alacağız. Hemen birinci bölümle, yani yazın gizli tehlikesi, alerjiler konusuyla başlayalım. Genelde alerji deyince aklımıza hemen ilkbahar gelir. Ağaçlar çiçek açar, hapşırıklar başlar. Ama inanın bana, sıcak yaz havası tamamen kendine özgü çok sinsi tehditler barındırır. Ve şunu anlamamız gerçekten çok önemli. Bu alerjiler öyle sadece anlık, ufak tefek rahatsızlıklar falan değil. Alerjik rinit ve astım yaz aylarında çığırından çıkabilir. Düşünsenize, gece uykunuz sürekli bölünüyor, gündüzleri bitkin haldesiniz, doğal olarak iş hayatınız ve sosyalleşme isteğiniz, kısacası tüm yaşam kaliteniz bir anda dibe vuruyor. İkinci bölüm, havadan gelen tehdit, polenler. Şimdi o harika sabah yürüyüşünüze çıktığınızı hayal edin. Kapıdan dışarı adım atıyorsunuz ve aniden, evet aniden çimen ve hububat polenlerinin saldırısı başlıyor. Vücudunuz resmen alarm veriyor. Burnunuzda inanılmaz bir kaşıntı, durmak bilmeyen hapşırık krizleri ve sanki içine bir avuç kum kaçmış gibi sulanan kıpkırmızı gözler. Hele bir de astımınız varsa o kontrol altında tuttuğunuz belirtilerin bir anda nasıl tepetaklak olduğuna inanamazsınız. O zaman ne yapıyoruz? Sadece 3 basit ama gerçekten hayat kurtaran proaktif adımla bu maruziyeti minimuma indiriyoruz. İlk olarak dışarı çıkarken bir maske ve o gözlerinizi koruyacak geniş çerçeveli güneş gözlükleri. Harika bir kalkan. İkincisi, sabah saatleri polenlerin adeta parti yaptığı saatlerdir. Bu yüzden koşunuzu veya yürüyüşünüzü polenlerin azaldığı akşam saatlerine saklayın. Ve bence en kritik olanı, dışarıdan eve geldiğiniz an o polenleri koltuklarınıza, yatağınıza bulaştırmadan hemen duşa girin ve kıyafetlerinizi değiştirin. Olay bu kadar basit. Şimdi size gerçekten çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Masumca bir elma ısırıyorsunuz veya bir avuç kuru yemiş atıyorsunuz ağzınıza ve birden dudaklarınızda bir karıncalanma başlıyor. Yok artık, elmaya da mı alerjim var diyorsunuz. Aslında olay şu, buna oral alerji sendromu diyoruz. Vücudunuz polenlere karşı zaten tetikteyken, o yediğiniz meyvedeki proteinleri ağaç poleni zannediyor. Yani bağışıklık sisteminizin kafası karışıyor ve sahte bir alarm veriyor. Ağzınızdaki o tuhaf kaşıntının sebebi işte bu biyolojik kafa karışıklığı. Ama dikkat, bu durum bazen daha ciddi gıda alerjileriyle de karışabilir. O yüzden her ihtimale karşı doktorunuzla konuşmakta fayda var. Gelelim 3. bölüme. Arılar ve böcek sokmaları. Senaryomuzu öğleden sonraki o keyifli pikniğe taşıyalım. Artık havada uçuşan polenleri bir kenara bırakıyoruz çünkü sahnede arılar ve böcekler var. Açık havada yenen o tatlı atıştırmalıklar ve içecekler arıları resmen bir mıknatıs gibi çeker. Bu yüzden doğadayken uzun kollu ince giysiler ve kapalı ayakkabılar giymek sizin ilk savunma hattınızdır. Ama asıl bomba tavsiye şu, lütfen ama lütfen kutu veya şişe içecekleri kafanıza dikmeden önce içine şöyle bir göz atın. İçeceğinizin tadını çıkaran bir arıyı yanlışlıkla yutmak, inanın bana pikniğinizi saniyeler içinde acil serviste sonlandırır. Bakın, bu kısmı ne kadar vurgulasam az kalır. Çoğumuz için bir arı sokması biraz şişlik ve birkaç saat süren bir acı demektir, değil mi? Ama bazı kişiler için bu durum anafilaksi dediğimiz dakikalar içinde hayatı tehdit eden bir şok tablosuna dönüşebilir.
Eğer daha önceden bildiğiniz şiddetli bir arı alerjiniz varsa, yanınızda bir adrenalin otoenjektörü, diğer adıyla epinefrin kalemi taşımak sıradan bir tavsiye falan değildir. Bu, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran, tartışmasız bir zorunluluktur. Lütfen bunu asla evde unutmayın. Dördüncü bölümümüz güneş ve ter alerjileri. Gün ilerliyor ve artık öğle sıcağının tam ortasındayız. Peki o çok sevdiğimiz sıcacık güneşin ya da bizzat kendi vücut ısınızın size karşı bir silaha dönüşebileceğini hiç düşündünüz mü? İki farklı durum var burada. Biri güneş alerjisi, yani solar ürtiker. Güneş ışığı cildinize doğrudan vurduğu anda o kırmızı kabarık ve deli gibi kaşınan döküntüleri görürsünüz. Diğeri ise ter alerjisi. Evet, doğru duydunuz, kendi terinize alerjiniz olabilir. Sıcak bir duş aldığınızda ya da egzersiz yapıp terlediğinizde vücut ısınız artar ve cildinizde böyle toplu iğne başı gibi sayısız küçük, kaşıntılı kabartı belirir. İkisi çok farklı ama ikisi de inanılmaz can sıkıcıdır. Peki bu çifte tehditten nasıl kaçacağız? Kural 1. Güneşin en tepede olduğu o 10 ile 17 saatleri arasında kendinize bir iyilik yapın ve gölgede kalın. Dışarı çıkacaksanız SPF 30 ve üzeri bir koruyucuyla o bol efil nefes alan kumaşlar en iyi arkadaşınız olmalı. Baktınız vücudunuz ısınıyor ve o reaksiyon hafiften başlıyor mu? Hiç beklemeyin, anında soğuk suyla cildinizi serinletin. Bu arada çok sinsi bir detay vereyim. Eğer akne ilaçları veya bazı spesifik antibiyotikleri kullanıyorsanız ekstra dikkatli olun. Çünkü bu ilaçlar güneşe karşı hassasiyetinizi gizlice tavan yaptırıyor olabilir. Geldik 5. bölüme. Suya dikkat. Soğuk ve klor. Sıcak öğle saatlerini atlattık ve tabii ki serinlemek için kendimizi suya atacağız. Ama durun, su kendine has yepyeni tetikleyicilerle dolu ve inanın bana bu bugün konuşacağımız en ciddi risklerden biri. O buz gibi havuza veya denize daldığınızda yaşanan ani sıcaklık düşüşü, soğuk ürtikeri olan kişilerde sadece masum bir cilt kızarmasıyla kalmıyor, bütün vücudu şoka sokup anafilaksi dediğimiz o hayati tehlike yaratan duruma yol açabiliyor. Yani eğer soğuk alerjiniz varsa tek başınıza yüzmek kesinlikle söz konusu bile olamaz, her zaman yanınızda durumu bilen biri olmalı. Suyun ısısına geçtik. Bir de işin içinde havuzlardaki o meşhur klor var tabii. Klor cildinizi kurutur, kontak dermatit dediğimiz o sinir bozucu tahrişe yol açar. Hatta astımı olanların krizlerini bile tetikleyebilir. Peki klor kaynaklı kaşıntılardan nasıl kurtulacağız? Size adeta sihir gibi işleyen 3 adımlık bir bariyer taktiği vereyim. Havuza atlamadan hemen önce cildinize incecik bir tabaka vazelin veya bariyer krem sürün. Bu cildinizle klor arasına bir kalkan kurar. Suyun tadını doyasıya çıkarın ve son adım olarak havuzdan çıkar çıkmaz hemen duşa koşup o kimyasalı vücudunuzdan tamamen arındırın. İşte bu kadar basit. 6. ve son bölümümüz sorunsuz bir tatil için. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı şöyle güzelce bir toparlayalım. İşte karşınızdaki bu özet tablo sizin yaz aylarındaki nihai hayatta kalma rehberiniz olacak. Gördüğünüz gibi her şeyin aslında net bir çözümü var. Polenler size hapşırık ve kaşıntı mı yapıyor? Çözüm, egzersizleri akşama kaydırıp eve gelince hemen duşa girmek. Arı tehlikesi ve anafilaksi riski mi var? Çözüm, adrenalin otoenjektörünüzü asla yanınızdan ayırmamak. Klor cildinizi mi kızartıyor? Çözüm, havuza girmeden önce vazelin sürmek ve çıkar çıkmaz durulanmak. Ne kadar pratik değil mi? Tüm bunları anlattıktan sonra artık size sormak istediğim asıl soru şu. Bu güzelim yaz aylarını pencereleri sıkı sıkıya kapatıp evde saklanarak mı geçireceksiniz? Yoksa vücudunuzu tanıyıp bu basit önlemleri alarak yazı dolu dolu mu yaşayacaksınız? Bugün edindiğiniz bu değerli bilgiler ve tabii ki doktorunuzun yönlendirmeleriyle o hayalinizdeki yaz tatilini fethetmek artık tamamen sizin elinizde. Vücudunuzun neye tepki verdiğini öğrenin, hazırlığınızı yapın ve yaz mevsimini geri alın. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler, kendinize çok iyi bakın.